Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz papatyalı kare motif modelini çalışacağız. Yapımı oldukça keyifli. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. İkisini Cotton Gold iple kullandım. 2.50 milimlik tığ kullandım. Bu güzelliği ise Nako'nun Carlico ipiyle yaptım. 3 milimlik tığ ile ördüm. Arkadaşlar yapımı oldukça keyifli. Nerelerde kullanabiliriz derseniz istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Bebek battaniyeleri, yelekler, hırkalar, yatak örtüleri, çantalar, siz nerede isterseniz. Hemen motiflerimin ölçülerini de vermek istiyorum. Çünkü bazen ölçü çok soruyorsunuz yorumlarda. O yüzden bütün videolarımda ölçü vermeye başladım artık. Evet. 2.50 milimlik ördüğüm ve Cotton Gold'la ördüğüm 10 santim arkadaşlar. Carlico ile ördüğüm 3 milimlik tığ ile ördüğüm 10,5, arada çok böyle yarım santim falan var, çok yok aslında. Evet, 10,5 santim. Diğerine tekrar bakıyorum. Şöyle tam şu uçtan ölçelim. Evet, 10 santim. Şunu da şu uçtan mı ölçtük? Evet, 10,5. 10 santim ve 10,5 santim şeklinde. Evet arkadaşlar. Hemen isterseniz bu güzelliğin yapımına geçelim. Geçmeden önce de yine minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma abone olup bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de videolarımın devamlılığını sağlamış olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzelliklerin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, şöyle açık bir pembeyle başlıyorum. Cotton Gold ipim, 2.50 milimlik de tığ ile kullanıyorum. Yine ipimi halka haline getiriyorum. Şu şekilde birleştiği noktadan tutuyorum. Tığımı içinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Çektiğim zincirle beraber halkamın içine 12 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biraz ortayı küçültüyorum ipimi çekerek. 11 ve 12. İpimi çekip tamamen ortayı kapatıyorum ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batırarak kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir çektim. İpimi burada kesiyorum. Evet. Diğer renk ipimi alıyorum. İpime bir düğüm attım ve herhangi bir trabzan tepesine batırıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın başında oluyorum. Aynı trabzan tepesine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir. Aynı trabzan tepesine başını dolamadan battım. Sık iğne ile kapattım. Hemen yanındaki trabzan tepesine battım. Sık iğne. Onun yanındakine batıyorum. Sık iğne ve burada 3 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum ve aynı trabzan tepesine 3 çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. 3 zincir ve aynı yere batırıp başını dolamadan sık iğne ile kapatıyorum. Yan yana 2 tane sık iğnem var. 1, 2. Yine burada 1, 2, 3 zincir ve aynı yere çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı yere başını dolamadan batırıyorum. Sık iğne ile kapattım. Yan yana 2 tane
sık iğne. Ve yine burada 1, 2, 3 zincir çekerek yaprağıma devam ediyorum. Toplamda 6 tane yaprağımız olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaprağım oldu. Ve son bir tane trabzan tepem kaldı. Hemen bir taneye batırıyorum. Son trabzan tepeme sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra ilk yaptığım yaprağın dibine batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Bir çiçeğimi bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi iplerimizi saklamak istiyorum. Sihirli halkamın ipini iyice sıktıktan sonra herhangi bir ilmeğe şöyle düğüm atarak sabitliyorum. Daha sonra saklıyorum. Bunu örerken yaparsanız daha sonra ip saklamak için uğraşmazsınız. Evet. Daha sonra kesebilirim. Diğerlerini zaten örerken arada yürüttüğüm için direkt saklamadan kesebiliyorum. Evet. Yeşil ipime geçiyorum. İpime bir düğüm attım. Ve herhangi bir iki yaprak arasına batıyorum. Bakın şurada bir sık iğnem var. Hemen altındaki trabzan tepesine batıyorum. Yani pembeye batıyorum. Mora değil, pembeye battım. Şöyle yapalım. Biraz şu ilmeği uzatayım. Şuradan daha sağlıklı olacak. Bakın hemen şu trabzan tepesine battım. İlmeği şu şekilde içinden geçirdim. Şöyle sık iğne ile sabitledim burayı. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Ve tekrar aynı trabzan tepesine batıyorum. Bakın arkadaki şu ipi de arada yürütüyorum. Bakın ilmeği uzattım. Sık iğne yaptım. Uzatarak yapıyoruz arkadaşlar burayı. Burada 1, 2, 3 zincirim var. Yine aynı yöntemi yapacağım. Bakın. Sık iğnenin bir altındaki trabzan tepesine batırıyorum. İlmeği uzatıyorum. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar aynı yere batıyorum. Arkadan ilmeği çekip uzatıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Bakın şu şekilde olacak. 1, 2, 3 zincir. Geçişlerde 3 zincir. Aralarda 5 zincir. Tekrar bakın. Sık iğnenin bir altındaki trabzan tepesine batıyorum. İlmeği uzattım. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar aynı yerden ilmek uzatıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum. Bunları muhakkak uzatarak yapalım. Çok sıkıştırmayalım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve ilk sabitlediğim yerden şöyle 3 ilmeğe birden battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir. 3 ilmeği değil de tek ilmeğe batarak da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu şekilde zaten çiçeğimizin güzelliği ortaya çıktı. Şöyle elimizde düzeltelim. Şu 3 zinciri arkaya alalım. Hemen diğer rengimize, son rengimize geçebiliriz. Tekrar ipime bir düğüm atıyorum. Ve hemen şurada 5 zincirlik bölümlerden başlıyorum. Şöyle 5 zincirlik bölüme battım. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın şurada 4 tane ikili trabzan var. Birinci değil, ikinci değil, üçüncünün tepesine battım. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 zincir, 5 zincirlik bölüme şöyle aradan batıyorum ve sık iğne ile sabitliyorum.
1 2 3 1 2 3. trabzanın tepesine battım, sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 zincir, 5 zincirlik bölüme sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şöyle ilk sık iğnenin tepesine battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Hemen önümdeki boşluğa geçiyorum. Kaydırma yöntemiyle bir zincir çekiyorum. Boşlukların içine 3'er tane sık iğne yapacağım. Çektiğim zincirle beraber 2 oldu. 3. Diğer boşluğa geçiyorum. 1 2 3. Diğer boşluğa geçiyorum. 1 2 3. Diğer boşluktayım. 1 2 3. Hiç buralara dokunmuyorum. Direkt boşluklara 3'er tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Burada bir bombelenme olacak. Hiç önemli değil. Bozuldu diye geriye dönmeyin. Sıramın sonuna geldim. Bakın şöyle bir bombelenme normal. Burada ilk yaptığım şöyle sık iğnenin tepesine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen önümdeki boşluğa batıp sık iğne tepesine batıp ikili trabzan. Hemen onun yanındakine batıyorum. İkili trabzan. 3 tane ikili trabzanım olmuş oldu. 3 zincir. Tığımın başını doluyorum. Bakın 3'er tane sık iğne yaptık. Birer tane ikili trabzan yapmış oluyoruz tepelerine. 1 2 ve 3. 3 zincir. Tığımın başını doladım. Hemen önümdeki sık iğne tepesine batıp sırayla 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. 1 2 3 ve tek tek yine sık iğne tepelerine batarak 3 tane ikili trabzan. Bu sıramı da bu şekilde bitireceğim. Bakın gördüğünüz gibi şu sırayı yaptığımızda açılacak. Açılmaya başladı. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuma geldim. Gördüğünüz gibi bombelik gitti. Yine 1 2 3 zincir çekiyorum ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batıp kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Şöyle hemen önümdeki trabzan tepesine başını dolamadan batıp kaydırma yapıyorum şu boşluğa gelebilmek için. Hemen boşluğun içine battım. Tekrar kaydırma yaptım ve burada 4 tane zincir çekeceğim. Artık köşelerimizi oluşturmaya başlıyoruz. 2 3 4. Tığımın başını 2 kez doluyorum. Aynı boşluğun içine 2 2 2 ilmek çekerek toplamda 6 tane üçlü trabzan yapacağım. 2 tane oldu zincirimle beraber. 3 4 5 6 2 4 6 tane üçlü trabzanım oldu. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Hemen şuradaki 2 tane ilmeğe tığımı geçirdim ve sık iğne ile buraya bir pıtırcık yapmış oldum. Tekrar tığımın başını 2 kez doluyorum ve tekrar aynı yere 6 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4
5, 6. İlk köşemizi bitirmiş olduk. Şöyle göstermek istiyorum. Daha sonra hiç araya zincir çekmeden şu iki boşluğa da 6'şar tane ikili trabzan yapacağım. İlk boşluğuma battım. 6 tane ikili trabzan. 2, 3, 4, 5 ve 6. Zincir çekmiyorum. Tığımın başında oluyorum. Önümdeki boşluğa battım. 6 tane ikili trabzan. 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen önümdeki boşluğa tekrar köşe yapacağım. 2 kez tığımın başını doladım. Boşluğa battım ve 6 tane üçlü trabzan. 2, 3, 4, 5, 6. 4 zincir, 1, 2, 3, 4. Şu 2 ilmekten ilmek geçiriyorum ve sık iğne ile kapatıyorum. Tığımın başını doladım ve yine aynı bölüme 6 tane üçlü trabzan başını 2 kez dolayarak tığımı 2 2 ilmek kapatarak 3, 4, 5, 6. Bakın ikinci köşemi de tamamlamış oldum. Ve yine aynı şekilde burada yaptıklarımızı diğer bölümlerde de aynı şekilde yapacağım. Yine bu boşluğa ve yanındaki boşluğa 6'şar tane ikili trabzan, 3. boşluğa köşe yapacağım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuma geldim. Şöyle de göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Burada sıramın sonunda bakın ilk 4 zincirle başlamıştık. Şöyle hemen buradan sayıyorum. Dipten sayıyorum. 1, 2, 3, 4.'ye battım ve kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Hemen şöyle üstün körü saklıyorum. Sizler ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Ben diğerlerine birazcık buhar gösterdim. Gösterdim diyorum, ütülemedim. Karşıdan buharı gösteriyorum ve elimle ütülüyorum. El ütüsü gibi. Ütü değdirmeyi sevmiyorum çünkü bozuluyor. Şöyle bakın. Buradaki kabarıklığın bozulmasını istemiyorum. Ütüyü vurduğunuz an burası dümdüz oluyor. O yüzden hiçbir zaman örgülerinize ütü basmayın. Diğerlerine ben dediğim gibi birazcık buhar gösterdim. İster bu şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz dediğim gibi buhar gösterip elinizde şu şekilde düzeltmeniz yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımından memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.